Bugün birçoklarımızın aslında ne olduğunu bilmedikleri fakat bizim artık güncel pratiğimizde ve yurt dışından gelen hastalarımızın da birçoklarının bu işlemleri yaptığı bir konudan sizlere bahsedeceğim. Fasyal feminizasyon, yani yüz bölgesinin daha feminize hale getirilmesi. Biliyorsunuz yüz bölgesinde erkek anatomisi ile kadın anatomisi arasında birçok farklar var. Erkek anatomisinde saçlı deri geriden başlıyor. Kadın anatomisinde saçlı deri birazcık daha ön çizgisi önden başlıyor. Yan taraftan baktığımız zaman alın bombesinin kadınlarda daha bombe geldiğini, erkeklerde ise daha düz bir hat gelip kaş üstündeki kemiklerin daha belirgin olduğunu görüyoruz. Onun dışında göz çevresinde biliyorsunuz göz orbital rim etrafındaki kemiklerin erkeklerde daha belirgin olduğu, kadınlarda daha az belirgin olduğunu görüyoruz. Yüzde yavaş yavaş aşağıya gelirsek, orta yüzde biliyorsunuz burnumuz var. Burun tabii erkekte çok daha haşmetli duruyor diyebiliriz. Kadınlarda çok daha kibar duruyor. Dolayısıyla bir fasyal feminizasyon işleminde bu anlattıklarımın hepsini tek tek yaptığımız bir cerrahi ameliyat tekniği. Dolayısıyla burun estetiği de bu işin bir ayağı diyebiliriz. Sonra aşağı doğru geliyoruz. Ağız çevresi ve orta yüzde biliyorsunuz elmacık kemiklerinin kadınlarda daha belirgin, erkeklerde daha az belirgin olduğunu görebiliyoruz. Ve çene hattı. Çene hattında erkeklerde daha kaslı ve daha keskin bir hat varken kadınlarda daha yumuşak ve daha kıvrımlı bir, yani yüzün aşağı doğru inceldiğini görüyoruz. Erkekler daha köşeliler, kadınlar ise aşağı doğru incelen bir yapıdalar. Dolayısıyla biz çene hattını ve diğer bölgeleri de bu fasyal feminizasyon işleminde şekillendiriyoruz. Fasyal feminizasyon yüz bölgesinde tabii ki de bitmiyor. Eğer daha kadınsı görünmek için veya bir trans birey ise dönüşüm ameliyatı olmak istiyorsa Adem elması dediğimiz Adem elmasına törpülenmesi gerekiyor. Dolayısıyla şöyle tepeden aşağı özetleyecek olursak birçoğumuzun kafası karıştı. Neler yapıyoruz? Saçlı çizgimizi erkek hastalarda öne doğru kaydırıyoruz daha feminen bir görüntü için. Göz çevresinde ve orbital rim dediğim, yani bu kemiklerin daha belirgin olduğu ve bombeliğin kaybolduğu erkek hastalarda o hatları törpülüyoruz ve göz çevresinin daha yumuşak bir geçiş sağlamış oluyoruz ve kemikli bölgeye de kemik tozu veya implantlar yardımıyla alın bölgesini daha bomba hale getiriyoruz. Sonra geldik aşağıya, orta yüz bölgesinde rinoplasti yapıyoruz ve daha feminen bir görüntüyü hedefliyoruz. Göz çevresine istersek almond eye, badem göz gibi şekillendirmeler zaten bu cerrahi işlemde yapabiliyoruz. Ve daha sonra aşağı geldiğimiz zaman mandibular bölgede ve çene hattında tıraşlama işlemleri yapıyoruz. Çünkü erkeklerde çok daha köşeli bir görüntü varken kadınlarda bu görüntü çok daha yumuşak ve daha yukarıdan aşağı baktığımız zaman bir ters üçgen şeklinde. Ve en son olarak da geldiğimizde Adem elması, yani Adem elmasını törpüleyerek daha feminen bir görüntü sağlayabiliyoruz. Yurt dışında bu ameliyatları tek seferde yapan merkez sayısı oldukça az. Dolayısıyla Türkiye'ye bu konuda gerçekten artan bir talep var ve Türk hekimler olarak bizler de çoğunlukla fasyal feminizasyon işlemlerini yurt dışından gelen hastalarımıza uyguluyoruz. Yurt dışından hastalarımız bu sebeple geldikleri zaman yaklaşık 2-3 gün kadar hastanede kalıyorlar ve 10-15 gün kadar da otelde kalıyorlar. Burada en önemli konu, acaba bu süreç ne kadar bir süreçtir? Yani nasıl yola devam edilir ve ne kadar da iyileşir? Bir fasyal feminizasyon hastasının ameliyatı yaklaşık 7,5-8 saat kadar sürüyor. Yani tüm işlemler aynı anda yapıldığı için, fasyal bölgesinin feminize edilmesi işleminin hepsi bir seferde yapıldığı için birazcık diğer estetik ameliyatlara göre uzun sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu noktadan sonra iyileşme döneminin de, yani bir fasyal feminizasyon hastasının aynaya baktığında kendini daha feminen hissetmesinde yaklaşık 1,5 aydan başladığını söyleyebiliriz. Ben hastalarıma, fasyal feminizasyon uyguladığım hastalara yaklaşık olarak 3 hafta kadar istirahat öneriyorum. 3 hafta istirahatten sonra iş hayatına tabii ki dönebiliyorlar ama güncel takip ettiğim işte Kanada'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan hastalarım var. Onların yaklaşık 2. ve 3. aydan sonra daha feminen ve kendilerine aynaya baktıkları zaman daha kadınsı
ettikleri bir ameliyat sonucuna ulaştıklarını söyleyebiliriz. Bugün bu konuyu anlatma sebebimiz aslında Türkiye'deki plastik cerrahların dünya çapında olduğunun da biraz söylemek için anlatıyoruz. Çünkü gerçekten bu ameliyatlar dünyada çok sayılı merkezlerde yapılıyor ve bu merkezlerden bir tanesi de Türkiye. Sizler de efendim bu konuda ilgili bilgi almak isterseniz plastik cerrahınıza başvurun diyorum. Herkese iyi sabahlar, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.